Merhaba, serinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Yanımda kim mi var? Evet, kendini tanıtmak ister misin? Evet, ben Angela. 22 yaşındayım, Makedonyalıyım. Bu kadar. Hayır, bu kadar değil. Çok var. Çok uzun bir hikaye. Ama neyse ben böyle keseceğim biraz. Tamam. Kaç yıl Türkiye'de yaşadın diyeyim. Şimdi yaşamıyorsun ama kaç yıl Şimdi yaşadın? yaşamıyorum ama birisi bana sormasın sen nerede yaşıyorsun? Ben her zaman Ankara diyorum. Her zaman böyle oluyor. Tam bugün 3 sene oluyor. 3 sene. Evet, 3 sene öncesi Ankara'ya geldim. Erasmus Plus ile. Öyle gönüllü gibi EVS yaptım. Ama böyle bir fikrim hiç yoktu Türkiye için. Hiç. Ben lisede bitirdim. Ve ondan sonra diyorum hangi üniversitede başlayacağım bilmiyorum, ne istiyorum bilmiyorum. Dedim hadi biraz gezeceğim Avrupa'da ve ondan sonra karar vereceğim. Ve böyle gezmek başladım. Nerede gittin önce? Türkiye'ye gelmeden önce. Romanya, Hungary, Macaristan, Sırbistan, İtalya, Avusturya, Almanya, evet Avrupa ülkeleri. Avrupa ülkeleri. Evet ama böyle Türkiye bu tarafta hiç gelmedim. Ve çok bilmiyordum. Böyle ailem ile bazı dizi izliyordum. Hangi dizileri? Evet ve sadece Toygar Işık'la biliyordum. Ve bazı oyuncular biliyordum. Bu kadar. Hangi diziyi izledin dizi? Hangi? Babaannem ile böyle Sultan Süleyman vardı. Evet. Muhteşem. Onu izliyorduk. Kara Sevda izliyorduk. Kara Sevda. Evet. Ama hatırlıyorum benim abim Kurtlar Vadisi izliyor. Evet. Çok. Ve biz düşünüyorduk Türkiye çok tehlikeli bir ülke. Mafya var. Evet mafya var, terörist var. Her şey var. Çok tehlikeli. Ama 2018 geldi. Yılbaşı geçti. Ve ben böyle hiç iyi hissetmiyordum kendimi. Facebook'ta bir gruba girdim Erasmus için. Ve bir post gördüm Türkiye için proje vardı 2 ay ve diyorum tamam hadi başka bilgi için soracağım. Sordum ve bana bir adam söyledi her şeyi sen gelebilirsin biz bilet hemen alıyoruz. 2 ay Erasmus Plus ile EDS yapabilirsin. Tamam 2 ay bu çok kısa bir süre geçecek çok hızlı geçecek ve hiç planım Türkiye için hiç yokmuş. Benim ailem söyledim, ben Türkiye'ye gidiyorum. Ne? Annem dedi, ne? Niye orada gidiyorsun? Ankara'ya gideceğini biliyor muydun? Ben mi? Evet biliyordum. Biliyordum. Ankara'ya hiçbir şey bilmiyordum. Böyle Google'dan gördüm bir resim, 2 resim. Türkiye'nin başkenti olduğunu biliyor muydun? Biliyordum. Tamam dedim, güzel. Genelde güzel. Çünkü yabancılar genelde İstanbul sanıyorlar ya başkenti. Benim arkadaşlarım Makedonya'dan İstanbul'a başkenti gibi zannediyorlar. Ama neyse. Tamam benim annem biraz böyle korktu. Biliyorum anne bu 2 ay çok hızlı geçecek. Tamam. Geldim ben. Ama o gün hiçbir şey düz değildi. Her şey böyle kötü gidiyordu. Evet, kötü gidiyordu. Uçağım 2 saat geç uçtu. Geç geldi. Bir uçağa kaçtı İstanbul'dan Ankara'ya. Diyordum Allah. Her şey ters gidiyor bu ülkede. Evet, her şey ters gidiyor. İstanbul'a gidiyordum diyordum. Sorry, can you help me? Do you speak English? 50-50, where are you from? Böyle hiç kimse İngilizce konuşmuyordu, bilmiyordu. Benim çok korktum çünkü ben Türkçe hiç bilmiyordum. Şimdi de bilmiyorum. Hayır, şimdi de bilmiyorum demem Türkçe olması. Ankara'ya geldim. Belko'ya girdim. Belko bas. Diyorum Kızılay nerede? Kızılay nereye? Böyle bir şoför var. Diyorum sorry. Kızılay. Ay Kızılay. Tamam. Tamam. Bir resim vardı. Kızılay AVM'de. Görüyorum resimde. Görüyorum Pursaklar. Pursaklar mı? Diyorum burası mı yok mu? Pardon. Kızılay. Hayır. Tamam. Kızılay'da geldim.
13 Ocak'taydı. Ve hava çok soğuktu. Ben böyle valiz ile 40 kilo geziyordum. Nereye bilmiyorum. Ve bir insan bana bekliyordu. Ama ben onu tanımıyorum. Ve göremiyorum. İnternetim yok. Türkçem yok. Hiçbir şey yok. Diyorum ben burası sevmiyorum. Ben şimdi bir otel bulacağım. Yarın sabah Makedonya'ya geri dönüyorum. Neyse internet buldum. Bir adam bana yardım etti. Türkçe ile böyle internet. Ondan sonra bana aldılar. Erasmus organizasyondan. Çok yabancılar tanıdım. Çünkü bu organizasyon, Erasmus organizasyon. Hepsi yabancı. Evet, hepsi yabancı. İtalya'dan, İspanya'dan. Ve biraz daha iyi hissettim çünkü herkes İngilizce konuşuyor, çok iyi. Sonra dönmekten vazgeçtin. Kaçıncı gün vazgeçtin? Böyle 2 ay için çok kilo aldım. Çünkü burada mı? Evet, çünkü yemek o kadar lezzetli. Çok yedim. Bu 2 ay sadece yiyordum. Baklava, katmer, bu şu. Oh ne güzel. Ve 2 ay geçti, çok hızlı geçti. Ve ben gördüm bu tehlikeli bir ülke değil. Ve her tarafta polis var. Diyorum okey. Ve sonra onlar bana sordular Erasmus'tan. Sen uzun bir dönem yapmak istiyor musun? Evet istiyorum, çok istiyorum çünkü... 1 yıllık mıydı bu? Evet, çünkü Türkiye'yi çok sevdim. Çok sevdim. Ankara özellikle. Ve gitmek istemedim. Çok mutlu hissettim ve böyle buraya büyüdüm gibi. Çünkü ben 18-19 yaşında geldim ve burası büyüdü. Sonra EBS'den sonra 1 yıl bitti. Ben bilmiyorum ne yapacağım şimdi. Ama bir şey biliyordum. Ankara'yı çok seviyorum ve burası çok mutluyum. Nereden geliyor bu Ankara'ya olan sevgi? Bilmiyorum nereden geliyor. Her şeyi seviyorum burası. Her şeyi seviyorum. Seminerlere giderken çok mutluyum. Orada özellikle yaz zamanında her gece oradayım. Yalnız böyle bir şey alıyorum, gidiyorum, uzanıyorum. Şiir veya başka... Tabii bu koronadan önce ne yazık ki. Evet, koronadan önce. Peki Türkiye'de nerelere gittin? Muş'a gittim. Muş mu? Evet. Ben gitmedim Muş'a. Küçük bir şehir ama Van daha güzel. Van'a gittim. Böyle aklına gelen yerler. Bitlis'i, Fethiye, Antalya, Konya'yı çok sevdim. Çok güzel bir şehir. Evet. Ondan sonra nereye gittim? İstanbul'a gittim. Eskişehir, Kayseri. İzmir'e gittim. Evet, İzmir'e gittim. Evet ama Mardin'e gitmedim ve çok gitmek istiyorum. Ve Trabzon, böyle Karadeniz. Çok seviyorum. Sadece Amasra'ya gittim ve çok seviyorum. Ve Karadeniz müzik çok seviyorum. Böyle çok ilginç, çok daha böyle eğlenceli olan. Evet. O yüzden çok sevdim ve oraya gitmek çok Peki gittiğin yerlerden en sevdiğin yer neresi? Ankara. Ankara'dan daha iyi bir yer göremedim. Bu hayatta daha iyi bir yer göremedim. Ben burası o kadar mutluyum. Seni anlatamıyorum. Ben Ankara gibi başka insan sevmedim bu kadar. Ve Türk kültürü çok seviyorum. Yemek seviyorum. Müzik çok seviyorum. Çok seviyorum. Ve şiir. Benim için şiir çok önemli. Ve sizin şairler çok iyi, çok güzel yazıyorlar. Mesela var mı en sevdiğin şair? Favori bir şairin? Çok var ama en sevdiğim Nazım Hikmet, Cemal Süreya, Ahmet Arif. Çok var. Ve Anatolia müzik çok seviyorum. Barış Manço özellikle. Barış Manço, Cem Karaca. Onlar çok seviyorum. O yüzden Türkiye'de aşık oldum. Peki Türkiye'ye ilk geldiğinde, tamam Türklerle çok fazla bir arkadaşlar yoktu. Arkadaş olamamışsın. Genelde yabancılarmış herhalde. Evet, bu ilk sene öyle oldu. Ama ondan sonra, çünkü ben hiçbir şey bilmiyordum. Sadece merhaba ve herkes Türkler bana maşallah, aferin sana, aferin, tam Türksün. Peki Türkler yabancılara nasıl davranıyor sence? Çok iyi, çok nazik, çok yardımcı. Var mı böyle ilginç bir anı, bir teyze amca falan böyle bir şey biriyle? Varmış, ben Gönüllü gibi
gönüllü bir huzur evi çalıştım. Huzur evi. Evet, yaşlı insanlar ile. Ve onlar bana çok seviyorlardı. Ve ben onları çok seviyordum. Ama ben hiçbir şey anlamıyordum. Ve onlar her zaman oh maşallah maşallah. İlginç bir şey, Türkiye'de çok şeyler var. 3 sene için çok şeyler var. Ne anlatacağım? Bu bir yıl bitti. EVS. Ben Makedonya'ya gittim. Bir ay kaldım. Dedim ben burası kalmayacağım. Ben burası mutlu değilim. Ben Ankara'ya çok mutluyum. Ben dönüyorum. Ailem diyor nasıl döneceksin? Ne yapacaksın orada? Avrupa bir ülkeye git. Burası istemiyorsan. Benim hayır. Ben Türkiye'ye mutluyum. Orada yeni bir hayat başlamak istiyorum. Ve çok az parayla geldim. Böyle bilmiyorum 50 euro gibi böyle bir şey aldım. Çünkü ben para almak ailemden istemiyorum. Hiç istemiyorum. 50 euro vardı. Ben geldim ve İstanbul'dan Ankara'ya kadar otobüs ile geldim. Ve otobüs her zaman duruyor böyle. Bir mola yapıyor. Ve büyük bir outlet var. Ve ben gittim orada çok güzel bir elbise aldım. Benim en son param elbise için verdim evet. Ama dedim ben bu elbise takacağım. Çok mutlu olacağım ve her şey çok güzel olacak. Ben her zaman böyle diyorum. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok iyi olacak. Yeni hayat başlıyor. Geldim, iş buldum, arkadaşlar buldum. Her şeyi buldum, çok mutlu oldum ve nasıl zaman geçiyordu ben Türk arkadaşlar bulmak istiyordum. Çünkü benim Türkçe hiç iyi değildi, hiçbir şey bilmiyordum ve bir sene geçti. Böyle konuşmak istiyordum. Bazı zaman çok Türkleri tanıdım, barda veya başka bir yer. Ama görüyorum çok böyle ilginç insan gibi duruyor ama hiç mesela onun İngilizcesi yok. Benim Türkçesi yok. Anlaşamıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Ve tamam ben böyle deneyeceğim. Ve parkta gidiyorum, konserte gidiyorum veya başka bir event gidiyordum. Ve her zaman az Türkçe konuşuyordum ve öğrendim. Bence çok güzel konuşuyorsun. Sen çok teşekkür ederim. Ben beğenmiyorum. Biliyorum daha iyi öğrenebilirim. Ama zaman ile öğreneceğim, biliyorum ben. Mesela Türklerle konuşmuşsun. Sana ilk başta ne soruyorlardı? Konuştun. Böyle klasik bir çok sorulan soru var mı sana? Evet, tabii ki var. Tahmin edebiliyorum. Tabii ki var. Böyle ilk şey, Rus musun? Rus musun? Başta ve her zaman ben sen Rus musun, Rusya'dan mısın, Ukrayna'dan mısın? Hayır, ben Makedonyalıyım. Sizin komşu, burası çok yakın. Ve başta böyle sinirlenmiyordum. Ama ondan sonra biraz kötü hissettim çünkü ben Rus değilim. Rusça bilmiyorum. Rusça anlamıyorum. Ve ondan sonra biliyorum bir yere gittim. Böyle yabancılar ile. Ve bir adam geldi ve diyor siz Rusya'dan mı geliyorsunuz? Dedim evet. Rusya'dan geliyor. Sizin adınız ne? Benim adım Natasha. Natasha, çok memnun oldum. Ben de yabancıyım. Siz hangi şehirden geliyorsunuz? Moskova'dan mı? Dedim evet Moskova'dan. Ben gittim. Çok güzel bir şehir. Çok güzel binalar var, kiliseler çok güzel. Dedim evet aynen öyle. Ben hiç gitmedim, bilmiyorum. Dedim evet aynen çok güzel. Ben de çok seviyorum. Ya güzel tamam. Diyorum tamam. Yalan söyledim ama ben bu insan hiç hayatımda asla görmeyeceğim daha. Evet, bir daha görmeyeceğim. 2 hafta sonra aynı yere gidiyorum. Çok iyi bir arkadaşım var, Türk. O geliyor ve bu insan ile beraber geliyor. Böyle diyor, hey Ayka nasılsın? Ve bana diyor, Angela mı? Ne dedi? Ve çok utandım. Ondan sonra sadece doğru söylüyorum. Başka sorulan soru var mı? Rus musundan başka bir soru? Rus musun? Niye Türkiye'ye geldin? Burası hiçbir şey yok. Ankara niye bu kadar seviyorsun? Ankara çok gri bir şehir. Bence gri şehir değil.
Ben böyle çok renk görüyorum. Ben Evet, de çok ya Ankara'da yeni olduğum için tam bir şey söyleyemeyeceğim çünkü. Sen daha güzel zamanlarında yaşadın. Şimdi pandemi olunca bir şey yapamıyorum ama. Ben korona zamanında burası kaldım karantinada. Hı hı. Ve mutluydum. O zaman da güzeldi. Fark her Zaman zaman Ankara güzel. güzel. Türkiye'de peki en çok seni ne şaşırttı? Ne gördün de çok şaşırdın? Türk ilişki, böyle erkek ve Relationship gibi. relationship, evet. İlişki. O biraz şaşırdım ve Hı hı. niye Türk insanlar çok nazik, böyle ben çok şaşırdım. Hı hı. Çünkü Türkler çok nazik, çok yardım oluyorlar. Çok iyi insanlar ve çok ilgili veriyorlar. Hı hı. Ve ben yabancı olunca çok iyi davranıyorlar. Daha fazla Çok- ilgili Evet, olmak. evet diyorum. Aha ben böyle Angelina Jolie gibi hissediyorum Türkiye. Ve şaşırdım. Hı hı. Ama okey. Ve ondan sonra çok Türk arkadaşım oldu ama erkek arkadaşlar. Kız arkadaşlar var Hı hı. ama çok değil. Bilmiyorum niye. Erkekler benim için daha daha enteresan Hı hı. ve kızları da seviyorum. Çok iyi arkadaşlarım var. Çok seviyorum onlara. Ama erkek arkadaşlara daha iyi anlaşıyorum. Hı hı. Bilmiyorum niye. Ben bir erkek kardeşim var. Hı hı. Ve benim mahalle sadece erkekler vardı eskiden. Hı. O da o yüzden O olabilir. yüzden erkeklerle iyi Evet, her anlaşıyorsun. zaman erkeklerle oynuyordum. Erkeklerle büyüdüm. Mesela Türkiye'ye geldin, bir şey gördün, atıyorum çay. Örnek veriyorum. Ülkemde de olsaydı, ülkeme de götürmek isterdim dediğin ne var böyle? Herhangi bir şey olabilir. Katmer. Yok, Katmer. tamam yemek de olabilir de yani şey davranış olarak da olabilir atıyorum. Davranış da olabilir, yemek de olabilir, bir yer de olabilir, her şey olabilir. Ben benim ülkemi seviyorum. Hı hı. Çok seviyorum. Çok küçük bir ülke ama çok iyi. Hı hı. Enteresan. İnsanlar çok enteresan ve her zaman eğlence her yerde var. Hı hı. Ve doğa çok güzel. Ama Türkiye'de insanlar daha iyi. Daha nazik. Ben bunu almak istiyorum. Makedonya'ya getirmek istiyorum. Ve Türk sanat, Türk şiir, Türk müzik hepsi ben almak istiyorum ve Makedonya'ya götürmek istiyorum. Sadece katmer lokma demiştin. En sevdiğin tatlı bunlar mı? En sevdiğim tatlı katmer. Böyle dondurmalı katmer, fıstıklı. Oh. Oh. Ve Benim de canım seçiyorum. ben çok lokma çok seviyorum. Çok seviyorum ve her Bu gittiğim normal yer- mi yoksa hani böyle çikolatalı falan mı? Normal değil. Benim için normal. Çikolatalı tabii ki. O Ve- son zamanlarda popüler oldu aslında. Biz lokmayı sadece hani Duydum. o yuvarlak şeklinde kızartıp o kadar da lokma. Şimdi Ve diyorum niye biz Makedonya hiç lokma bir yer yok? Ve diyorum ben Makedonya'ya giderken orada olsaydım bir lokma yer açacağım. Güzel. Ve çok popüler olacak ve ben daha çok zengin olacağım. Ama şimdi Makedonya'ya yeni geldim. Ve bir yer açıldı. Ha. Lokma bir yer açıldı. Şimdi ben çok popüler. Ben gittim. ismi lokma mı? Lokmades. Aynen Lokmades. benzer. Gittim, denedim. Güzel. Hı. Güzel. Türk lokması gibi değil. Aramızda kaldı. Güzel. Evet, evet. Güzel. Yemek olarak Lezzetli. peki en sevdiğin yemek ne? En sevdiğim yemek gözleme, patatesli gözleme. Patatesli gözleme. Evet, çiğ köfte çok seviyorum. İçli köfte. Beyti kebap. Aspava o kadar seviyorum. Aspava çok seviyorum. Ben de Ankara'ya gelince öğrendim. Aspav aslında her yerde var ama Ankara'daki kadar popüler değil. Ben de Ankara'ya gelince ilk defa gittim. Bayağı güzel yani. Buradan hangi Aspava'yı tavsiye etmek istersin izleyiciler Ankara'da? Böyle Yıldız Aspava. Yıldız Aspava. Gideceksiniz. Evet. Nerede orada bu? çok güzel. Küçük Esat'ta. Evet, küçük Esat'ta. Ankara bizi gönder derlerse bir belli indirim yapıyorlar mı? Senin ismini Aa, söylerler. evet yapıyorlar. 20 yapıyorlar. Yıldız. Benim için bilmiyorum. Ben orada gidince çok mutluyum çünkü çok böyle ikramiye geliyor. Peki Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye hakkında ne kadar bir bilgin vardı? Ne biliyordun mesela? Şöyle söyleyeyim, Türkiye yurt dışından nasıl gözüküyor? Böyle ben size böyle söyleyeceğim Makedonya için. Hı hı. Bizim kültürümüz biraz benziyor Hı. az. Ben tarih biliyorum. Böyle sultanlar Osmanlı. böyle evet Osmanlı Hı. evet Osmanlı tarih.
biliyordum. Ve her zaman Türkiye'ye gitmek istiyordum. Görmek istiyordum. Bir şey var, beni her zaman Türkiye'ye çekiyor. Ve çok şeyler bilmiyordum. Ve Ankara başkent. Evet, biliyordum. Ve Barış Arduç'u biliyordum. Oyuncu değil mi? Evet, oyuncular biliyordum. Çünkü ben onları çok seviyorum. Ve çok büyük bir dilek vardı. Onları çok görmek istiyordum. Ve İstanbul'a giderken her zaman böyle Kadıköy'e gidiyorum, Beşiktaş, İstinye, Tarabya, onlara görmek istiyorum. Hiç gördün peki bir ünlü? Ankara'da gördüm. Kimi gördün? Türk oyuncuları çok seviyorum. Ama İstanbul'u hiç göremedim. Ankara'ya geldim bir gün ve bir kahve yer var. Ben onu çok seviyorum. Bir de orada gideceğim. Gidiyorum ben arkadaşım ile, Türk arkadaşım ile. Şöyle giriyorum ve girişte bir adam var. Ve ben biliyorum, ben bu adamı biliyorum. Onu tanıyorum. Ve Türk gibi durmuyor. Tanıyorum ben onu. Nerede tanıştık bilmiyorum ben. Bu erkek İtalyan mı? Ben onu nereden biliyorum? Çok şaşırdım. Ve diyorum şimdi merhaba diyelim mi yok mu? Utanacağım ama diyorum tamam. Merhaba demeyeceğim çünkü ben hatırlamıyorum nereden onu biliyorum. Baktım onu. O da beni baktı. Tamam. Oturdum ben. Her zaman bakıyorum. Ben bu adam nereden biliyorum? Ayıp olacak. Niye? Merhaba söylemedim, evet demedim. Adam kalktı, çıktı. Ama ben oturuyorum ve arkadaşım diyor, sen onu tanıyor musun? Diyorum, bilmiyorum, bir yerden tanıyorum galiba. Diyor, nasıl tanıyorsun? O çok popüler bir oyuncu. Diyorum, evet. Kimdi? Boran Kuzun. Boran Kuzun, evet. Diyorum, merhaba deseyiz. Çok utandım. Ve benim ailem her zaman diyor, Çintan Süleyman'ı gördün mü? Burak Ojivit'i gördün mü? Gördüm, evet annem. Böyle sokakta çıkıyorum, herkes orada, herkese görüyorum. Bütün ünlüler. Evet. Teşekkür ederim o zaman videoma geldiğin için, konuk olduğun için. Teşekkür ederim. Seni teşekkür ederim. Başka videolarda belki tekrardan Türkiye'ye gelirsen, belki gelirsin. Evet. So if you want a video for Ankara, please write in a comment or thumbs up, and maybe with Doruk we can do another video for Ankara because I really want to make a video for Ankara. Thank you for watching us. Teşekkürler izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Eğer siz de Ankara'da yaşayan ve Türkçe konuşan bir yabancıysanız bana yazabilirsiniz, belki video yaparız beraber. Görüşürüz. Görüşürüz.